Çoğu insan Avrupa'yı tanıdığını sanır. Ta ki St. Petersburg'a adım atana kadar. Burası sıradan bir Avrupa şehri değil. Paris ve Viyana'ya rakip olacak şekilde tasarlanmış, imparatorluk saraylarıyla, sonsuz kanallarıyla ve bugün hala günlük yaşamı şekillendiren kültürel hamleleriyle dolu bir şehir. 2026'da burayı ziyaret etmek sadece gezmek değil, şehrin sunduğu lüksü, yaşam maliyetini, ulaşımı, yemekleri ve hatta zihinsel ve bedensel ritminizi nasıl etkilediğini test etmek demek. Ve dürüst olmak gerekirse, bazı şeyler beklediğimden çok daha fazla şaşırttı. St. Petersburg, hızlıca geçilecek ya da bir listeye işaretlenecek bir yer değil. Burası sizi yavaşlatan, başınızı kaldırmaya, detayları fark etmeye ve iki adım arasındaki sessizliği hissetmeye zorlayan bir şehir. Daha ilk anda, buranın sıradan olmayı hiç amaçlamadığını anlarsınız. Avrupa'ya doğrudan gönderilen kültürel, siyasi ve estetik bir mesaj olarak tasarlanmış. Büyük Petro, 1700'lerin başında Rusya'yı batıya açmak için bu şehri kurmuş, taklit etmek yerine rekabet etmeyi hedeflemiş. Daha büyük, daha düzenli, daha bilinçli. Bu vizyon hala her yerde görülüyor. Geniş caddelerde, cephelerin mükemmel hizalanmasında, hatta kaldırımların özenli düzeninde. Hermitag'e girmek, sıradan bir müzeye girmek gibi değil. Daha çok uzun vadeli bir kültürel stratejiye adım atmak gibi. Milyonlarca sanat eseri eski imparatorluk binalarında sergileniyor ve mimari, tablolar kadar dikkat çekiyor. Sadece Avrupa ustalarının varlığı değil, aynı zamanda Rusya'nın yüzyıllar önce sanata yaptığı yatırım, günümüzde ülkelerin teknoloji veya finansa yaptığı yatırımlarla aynı mantıkta olması etkileyici. Bu, kavram oluşmadan önce bir yumuşak güç örneği. Şehri kanallardan görmek de ayrı bir deneyim. Bu su yolları sadece süs değil, günlük hayatı şekillendiriyor. Bir tekne gezisi tamamen farklı bir bakış açısı sunuyor. Her şey daha sakin, daha uyumlu ve zarif hissediliyor. Yüksek standartlı bir seyahat perspektifinden bakıldığında, bu basit ama nadir bir lüks. Alan, sessizlik, zihinsel nefes alanı. Mimari olarak, St. Petersburg yaşayan bir ders gibi. Katedraller, kamu binaları, aristokrat konutları, her detay oran ve simetriye takıntıyı gösteriyor. Hiçbir şey tesadüfi değil. Kaotik şehirlerden gelenler, kentsel düzenin doğrudan stres, yorgunluk ve hatta yürüme biçiminizi etkilediğini fark eder. Zihinsel sağlık ve iyi olma hali için bu şehir somut bir rahatlık sağlıyor. Sonra, geç ilkbahar ile yaz ortası arasında, gece hiç tam gelmediği bir dönem var. Vücudunuz biraz şaşırabilir ama şehir inanılmaz bir enerjiyle dolu. İnsanlar geç saatlere kadar dışarıda kalıyor, daha az uyuyor ve saatlerce dolaşıyor. İçerik üreticileri için ideal. Filtre yok, hile yok, sonsuz doğal ışık. Kültürel olarak St. Petersburg farklı bir ligde. Opera, bale, senfoniler günlük hayatın parçası. Sadece seçkinler için değil. Tarihi bir imparatorluk mekanında klasik bir performans izlemek kültürle ilişkinizi değiştiriyor. Eğlence olmaktan çıkıp deneyim ve aktarım haline geliyor. Şehrin dışındaki saraylar ise lüksü açıkça gösteriyor. Dev bahçeler, altın çeşmeler, mermer ve altın detaylar ama modern verimlilikle yönetiliyor. Dijital biletler, net işaretler, sorunsuz lojistik. Teknoloji burada tarihi destekliyor. Onun yerine geçmiyor. Yemek ise ayrı bir sürpriz. Geleneksel Rus yemeklerinden modern uluslararası mutfaklara kadar
Bütçenizi zorlamadan çok iyi yemek yiyebilirsiniz. Batı Avrupa'ya kıyasla fiyatlar sunulan kaliteye göre makul. Sık seyahat edenler için bu denge önemli. Günlük yaşamda iyi yaşamak, tek seferlik lüksler yerine. Yerel halk sessiz bir gurur taşıyor. Giyimlerine, hareketlerine, duruşlarına dikkat ediyorlar. Fotoğraf ve video açısından mükemmel bir şehir. Ama ötesinde imaj ve kimlik bilinciyle dolu bir kolektif farkındalık var. Ulaşım ve güvenlik konusunda St. Petersburg verimli. Metro hızlı, derin, temiz ve uygun fiyatlı. Uygulamalar sorunsuz çalışıyor. Şehirde saatlerce dolaşabilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok. Bu seviyede işlevsel hareketlilik seyahati tamamen dönüştürüyor. Ve mali açıdan St. Petersburg şaşırtıcı derecede erişilebilir. Tarihi merkezin dışındaki kiralar daha düşük ama daireler hala geniş, iyi izole edilmiş ve sessiz. Paris, Amsterdam veya Barcelona ile kıyaslandığında aynı bütçeyle daha fazla konfor elde ediyorsunuz. Marketler uygun fiyatlı, evde yemek yapmak çoğu başkentten daha ucuz. Dışarıda yemek yemek de kolay. Şık restoranlarda şişirilmiş fiyatlar olmadan yemek yiyebilirsiniz. Metro, araba sahipliği ve pahalı ulaşım masraflarını ortadan kaldırıyor. Kira, yemek ve ulaşımı birleştirdiğinizde yaşam kalitesi maliyet oranı yüksek. Şehir sizi tüketmez, yaşam kalitenizi düşürmez. Kişisel önerim, seyahat eden, serbest çalışan veya uzun vadeli düşünen biriyseniz, bu şehir finansal olarak mantıklı. Hype için değil, gerçek değer için ödeme yapıyorsunuz. St. Petersburg, sadece gördüğünüz bir şehir değil, yanınızda kalan bir şehir. Ayrıldığınızda, Avrupa'ya, kültüre ve zamana bakış açınız sessizce değişiyor. Eğer bu tür bir seyahat bakış açısı size hitap ediyorsa, kanala abone olun ve çalışmayı desteklemek için beğenmeyi unutmayın.